Merhaba hanımlar, Ebibe Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Erkek çocukları için, hatta kız çocukları için çok güzel bir yelek modeli anlattım. Popcorn değil, nohut diyoruz bunlara ya da bonibon şekeri. Bundan sonra Türk usulü yapalım. Nohutlu yelek yaptım. Çok güzel, çok basit. Yani en sonunda zaten nasıl nohut yaptığımı gösterdim. Böyle yandan bağcıklı, dilerseniz siz düğme de kullanabilirsiniz. Bağcık koymayabilirsiniz. Ama kızlara bağcık yakışıyor. Erkeklere düğme de yapabilirsiniz. Yaka detayın bu şekilde. Çok güzel bir yeleğimiz oldu. Her yaş grubuna göre bunu ayarlayabilirsiniz. Hemen enini gösteriyorum. Eni 25 santim omuzdan. Burası omuzun başlangıcı. Boyu da 29 santim hanımlar. Rahatlıkla zaten 6 aylık 1 yaş arası yaptığım için rahatlıkla yani 1 yaş çocuğuna olur. Tabii siz daha büyük yapabilirsiniz. Bu başlangıç trabzan sayısını ölçüye göre yapın. Sayı önemli değil. İp tığ farkı olduğu için alacaksınız bir çocuğunuzun penyesini, sadece en ölçüsünü alıp ona göre zincir çekeceksiniz. Zaten 2-3 santimde lastik çıkı eksiltin. Ona göre şu iç parçanın ölçüsünü aldıktan sonra trabzanı kurun. Ondan sonra yukarı doğru parçaya göre örün hanımlar. Kullandığım ip de anti peeling serilerinden 100 gram ağırlığında 250 metresi olan iplerden kullandım. Herhangi bir ipler kullanabilirsiniz. Her türlü ip olur hanımlar. Yani tığ da her türlü ipi kaldırıyor. Hani istediğiniz iplerle olur. Mohair ipleri var, farklı yün ipleri var. Yani bana aslında ip sormanıza gerek yok. Çünkü elinizde hangi ip varsa yapabilirsiniz. Yani lif ipiyle yapılır mı onu bilemiyorum. Lif ipiyle hiç örgü denemedim. Şimdi kullandığım tığ numarası da 2,5 milim tığdır. Böyle göstereyim. Hani 3 milim tığ yapmayın. Çünkü düz bir örgü olduğu için daha muntazam düşmesi için 2,5 milim tığ kullanın, daha güzel olur. Açık renklerde hele yani mutlaka yani 2,5 milim tığ olsun. Bu şekilde hemen örgüye başlayalım. Şimdi hanımlar, modele başlamadan önce size ölçü nasıl alınır göstereceğim. Şimdi zaten çok düz bir model olacağı için bak, elimde yeni doğan bir kıyafetin zıbını var. Şimdi bunun genişliğinde zincir çekebilirsiniz hanımlar. Eğer yeni doğan yapacaksanız. Şimdi zincir çekelim. Tam bunun genişliğinde. Sayalım hatta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zincirler geniş olacak. Sakın sıkı bir zincir çekmeyeceksiniz. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Bakın yeni doğan için 40 zincir aslında büyük, çünkü yanında da lastik yerleri olacağı için mesela 35 tane zincir yeterli olacaktır. Ya da bir yaş, böyle bir hırka elimde var. Bunu böyle güzel önünü iliklediğim zaman mesela bir yaş için yelekte 40 santim uzunluğunda 40 tane zincir az. O zaman ne yapacağız? 41, 42, 43, 44, 45. Bir yaş içinde 45 zincir. Şimdi bu da 4-5 yaş, 3-4 yaş grubu için. Mesela bu da bir boy. O zaman ne yapacağız? Bir 5 tane daha zincir çekeceğiz mesela. Bu şekilde ölçü alarak mutlaka zincirinizi çekin. Şimdi ben bir yaş yapacağım için, bir yaş için bu kadar zincir yeterli. 45 tane zincir yeterli. Artı şimdi 1-2 zincir çekiyorum trabzan için. Normal bu zinciri trabzan dolduruyorum. Birer birer trabzan yapıyorum.
Zaten dümdüz yukarı doğru öreceğiz. Bu model çok güzel bir model olacak inşallah. Ve temel beden olarak düşünün. Zincirleri dolduruyoruz. Bakın zincir saymaya aslında gerek yok. Saymayın. Kıyafetten ölçü alarak zincir çekin. Şimdi bakın ilk sırayı trabzan dolduruyoruz. Şimdi hepsini tek tek göstereceğim size. Böyle birer birer ikili çıkarak trabzanları dolduralım. Şimdi hemen buradan geliyorum. Zincirimi dolduruyorum. Bakın mesela yeni doğan için 40 tane zincir bu şekilde oldu. Yanlarına da zaten lastik payı geleceği için tam şekilde 40 tane zincir yeterli oldu. Bakın kıyafetten ölçü alarak trabzanı doldurdum. Bakın eğer siz zinciri fazla çektiyseniz bunu dert etmeyin. Buradan kesip yapabilirsiniz. Mesela bir yaş için şimdi aldım hemen bir yaşı. Bunu böyle katladığımda bakın bir yaş için de bu şekilde yaptığımda tam ideal. Aslında evet bir 5 sıra 5 zincirim daha kaldı. 5 zincir daha ördüğümde tam şekilde yeterli oluyor hanımlar. Bakın şöyle zaten lastik bölmesi geleceği için toplam eşit bir şekilde yeterli oluyor hanımlar. Mesela daha büyük yaş grubu bu. Bayağı arada fark var mesela. Siz zinciri doldurmaya devam edeceksiniz. Yani zinciri uzunca çekin. Bu trabzanı hırkaya böyle sağlı sollu 2 parmak genişlikte olacak. Bakın bayağı bir fark var. Çünkü ben yeni doğan ve 1 yaş arası ölçüsü yapacağım için bu şekilde ayarladık. Şimdi toplamda zaten burada 40 tane zincir var. Bakın 5 tane trabzan zincir kaldı. Aslında birazcık küçük yapmak istiyorum. Biraz küçük olsun. Yeterli olacaktı. Zaten bu düz bir model olduğu için sayı önemli değil. Ölçü. Kıyafetteki ölçü, santim ölçüsü önemli. Şimdi hem bu arada mezura ile de ölçelim genişliğini. Ön ve arka parça aynı bu teknikte başlayacak hanımlar. Bakın. Ben biraz bir yaş değil de yani böyle bir yaş altı yapmak istiyorum. Bakın toplamda 21 santim genişliğinde oldu. Küçük mü acaba ya? Neyse ya biz biraz büyük yapalım. Büyükten zarar olmaz. Şuradan. Burayı da ben doldur. Birazcık küçük oldu. Yeni doğan değil de bir tık büyük yapayım. Yani ölçünüze bağlı tamamıyla. Hani zincire bu örneği kıyafete göre kuracaksınız. Şimdi normal yukarı çıktım. Bakın, sırayla devam ediyorum. Makasım nerede? Aha makası kaybettik ha. Şimdi bakın. Bu fazladan zinciri nasıl yok edeceğiz? 1, 2, 3. Üçüncüyü kesiyorum. Böyle çekiştir. Bakın sıfırladım. Hiç sıkıntı değil. 2 zincir çektim. Normal yukarı doğru örüyorum. Yani bu kadar hanımlar. Yani dümdüz yukarı doğru. Şimdi bu küçük yapacağım için ben bir yaş yapacağım için toplam 20 sıra öreceğim. Ya 18 sıra ya 20 sıra ön parça olduğu için öreceğim. Böyle yukarı doğru öreceğiz. Bakın dümdüz. Şimdi geleyim buraya kadar geleyim. Siz de gelin. Evet. Bakın geldik. Son trabzanın bilet noktasına batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Evet şimdi bakın ikinci sıraya geçiş yapıyorum. Bakın şurada bir detay var. Orayı lütfen karıştırmayın.
Trabzanın birit noktası burası. Bakın burada zincir var. Bu zincire batmıyorsunuz. Birit noktasına batıyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Döndüm. Bakın trabzanın birit noktası. Tepe noktası. Buraya batıyorum. Çıkıyorum. Ve şimdi 3. sıramı düz örüyorum. Bundan sonra bu şekilde dümdüz yukarı doğru öreceğiz hanımlar. Dediğim gibi 1 yaş altı yapanlar, diyelim 6-7 aylık, 8 aylık yapanlar 18 sıra örsün. Ama daha küçük yeni doğan yapan varsa 15 sıra örsün. Şimdi daha büyük yapanlar varsa 1 yaştan yukarı 20 sıra örsün. İşte 2-3 yaş yapanlar 22 sıra örsün. Yani ikişer ikişer her yaş grubuna göre arttırın 2 sırayı. Şimdi toplamda ben 18 sıra öreceğim. Çünkü biraz küçük olsun istiyorum. 6 aylık gibi. Hani 1 yaş 0-6 aylık 1 yaş arası. Şimdi 4-5 yaş örmek isteyenler yani kıyafetlerden ölçü alarak ön parçanın yakaya doğru diyelim işte 22, 24, 26, 28 bu şekilde örecek. Zaten beden genişliği kıyafetlere göre ayarlayacaksınız. Şimdi bu beden genişliği 1 yaş için. Tabii siz daha büyük yapanlar için daha geniş olacak. Şimdi ölçtüğümde mesela bunu 22 santim yapıyor. Mesela 3 yaş yapan bu 28 santimdir. İşte 5-6 yaş yapan 30 santim genişliğinde olur. Hani 1 yaş yapan da 25 santimdir. 1-2 yaş yapanlar varsa 25'tir, 26'dır. Yukarı doğru bu şekilde örelim hanımlar. Şimdi ben bu parçayı yukarı doğru 18 sıra öreceğim. Sizin ölçünüz kaç ise ona göre öreceksiniz. Şimdi hemen yukarı doğru örüp geliyorum. Şimdi hanımlar arkayı göstermiştim size. Kaç sıra öreceğimi falan söylemiştim. Tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Toplamda 25 sıra düz şekilde ördüm. Sonra omuz detayı çıktım arkada. Toplamda 4 sıra omuz sırası ördüm. Önde de bakın arka boy uzunluğu 25 sıra ördüm. Ön 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 sıra ördüm. Zaten arkanın ense yüksekliği olacağı için 3 sıra fazla olacak. Şimdi siz daha büyük yaş gruplarına yaptığınız için aynı bu şekilde yapacaksınız. Ön biraz kısa olacak. Arka biraz uzun olacak. Önden diyelim 3 sayı fazla olacak. Ön 3 sayı eksik olacak. Bu şekilde tamamlayacaksınız. Şimdi hemen omuza geçeceğiz. Bakın böyle üst üste koyduğum zaman bakın arkada 2-4 sıra örmüşüm. Omuzda da önde de pardon 7 sıra öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Omuz için, ön omuz için 7 sıra. Arka omuza 4 sıra. Toplamda kaç sıra ördüğümüzü sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29. Toplamda 29 sıra. Toplamda önde omuzla birlikte 29 sıraya tamamlayacağız. Bu arkanın fazla örülmesinin sebebi ense yüksekliğinden kaynaklı, önün yaka düşüklüğünden kaynaklı. Şimdi hemen burada omuza başlıyorum. Ön parçanın normal trabzan bak örüyorum. Şunu alayım çünkü şu şekilde daha iyi. Daha iyi gözüküyor. Toplam 12 tane trabzan var. Tabii daha büyük yapanlar, daha geniş yapanlar bu 14 olur. Trabzanı yaka genişliği, omuz genişliği pardon. Çünkü ben bunu 12 yapmıştım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet. Şimdi hanımlar büyük yapanlar 14. İşte diyelim 3 yaş, 2 yaş yapanlar 14.
İşte 4-5 yaş yapanlar 16. Bu şekilde 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şimdi 2 zincir çektim. Yukarı doğru devam ediyorum. Kenarlarına dikkat edin mutlaka. Genişleme yapmasın. Aynı sayıyla yukarı doğru çıksın. Şimdi hanımlar, bir yaş omuzun, hani ben şu an önü 7 sıra örüyorum. Tabi siz önde diyelim 2 yaş 3 yaş yapıyorsanız 8 sıra, arkası işte 5 sıra. Bu şekilde arttıracaksınız. Hani 2-3 yaş yapanlar 8 sıra, arkayı 5 sıra örsün. 4-5 yapanlar işte 9 sıra, hatta 4-5-6-9 sıra ön olsun diyelim. Arkası da 6 sıra olsun. Elinizde mutlaka bir yelek kalıbı olsun. O yelek kalıbına göre omuzunu büyütün, küçültün. Normal düz örüyorum. Bu zaten temel beden yelek süveter modeli. Şimdi hanımlar, buradan sonrasını göstermeme gerek yok. 4 sıra daha örüp önün omuzunu tamamlayacağım. Sonra buradan başlayacağım. Buradan başlamamın sebebi, çünkü buradan başlayıp böyle gittik. Aynı teknikte buradan başlayıp böyle gideceğiz. Şimdi burayı bitirip bu diğer omuzu göstereceğim. Evet, ön parçayı ördüm. Şimdi hemen diğer yanından başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Buradan ipi takıyorum. Buradan başlıyoruz. 12 tane trabzan yapıyoruz. Önü 7 sıra örüyoruz hanımlar. İpi kesmeyin. Şimdi arkayı da 1, 2, 3, 4 sıra öreceksiniz. Ondan sonra omuzları birleştireceğiz. Şimdi ben yukarı doğru öreyim 7 sıra. Ondan sonra omuzları birleştireceğiz. Evet, ördüm. Şimdi arka ile önü birleştireceğiz. Bakın, burası başlangıç yerinin tersi. Ön yüzü burası. Önün de ön yüzü burası. Ön yüzleri birbirine bakacak. Omuzları da birbirine bu şekilde sık iğne tekniğiyle birleştireceğiz. Yakınlaştıralım şimdi. Evet, birleştirdik. Şimdi bu iki parçayı birleştireceğiz. Yaka genişliği bayağı iyi.
Evet. Birleştirdik omuzları. Böyle döndürelim. Bakın yaka genişliği bayağı iyi. Kafa girebilir buradan rahatlıkla. Eğer size küçük geldiyse omuzlara biraz daha bir iki sıra daha arttırarak yakayı genişletebilirsiniz. Şimdi yakayı yapacağız. Şimdi yaka ortasını buluyoruz. Tam ortayı böyle işaretledik. Trabzan yapacağız. Şimdi burası tam yaka ortası. Bu ikisi denk geldiği için buradan başlayacağım. Çünkü 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. 2 tane trabzan kalacak şekilde boşluk bırakıyorum. Şimdi normal trabzan yapacağız. Geldik omuz kısmına. Şimdi bakın trabzanın böyle ortasından girdik. Bir de birit noktası. Şu an zincir. Birit noktası. Bakın trabzanın böyle ipin içinden geçin. Boşluğa batmayın. Bakın birit noktası. Bu zincir olan iki zincir çekiyoruz ya yukarı doğru. Bu şekilde komple mavinin olduğu yere kadar geliyoruz. Buraya kadar düz trabzan örüyoruz. Ben şimdi yapıp geliyorum. Böyle geliyorum buraya kadar. Evet, geldik. Bakın 2 tane bırakmıştık. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Aynı şekilde dümdüz trabzan yapıyoruz hanımlar. Farklı bir işlem yok. Arttırma eksiltme de yapmıyoruz bu sırada da. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın yukarı doğru. Bakın şöyle gelin. Bir sıra daha düz trabzan örelim. Şöyle göstereyim. Böyle geliyorsunuz komple buraya kadar. Evet, şimdi bakın şöyle göstereyim. Bakın bu normalde birit noktasına girip almamız lazım ama yakanın katlanabilmesi için şu telden alıyoruz, trabzan yapıyoruz. Bakın bu teli almıyoruz, bu öndeki teli alıyoruz. Bakın. Şimdi bakın burası böyle güzelce katlanmış olacak. Sadece burada bunu yapacağız. Sonra düz öreceğiz tekrardan.
Böyle göstereyim. Evet, bakın. Burası bu şekilde gösterdiğim gibi şu üstteki telden komple geliyorsunuz. Buraya kadar örelim, gelelim. Evet, geldik son yaptım. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Şimdi normal trabzan örüyoruz. Evet. Bunu böyle bir açayım, göstereyim size. Bu şekilde kırılacak. Bakın yaka oluşmaya başladı. Birkaç sıra öreceğiz. Bakın bu şekilde yakamız. Şimdi böyle geliyorsunuz. Fark ettiyseniz hiç arttırma eksiltme yok. Dümdüz örüyorsunuz. Sadece burada bir işlem yapmıştık, o kadar. Şimdi normal trabzan komple böyle örüyoruz. Gelelim. Sonra bir iki sıra daha düz trabzan öreceğiz. Yakanın genişliğini güzel ayarlayacağız. Devam edeceğiz. Şimdi devam ediyorum. Bakın normal düz ördüm. Şimdi video uzun olmasın diye de hani tamamıyla göstermeme gerek yok. Böyle normal düz örüyoruz hanımlar. Evet, bakın bu şekilde. Şimdi örüp ondan sonra bir sıra daha gideyim. Ondan sonra gelelim. Evet. Şimdi şunu böyle bir açayım, göstereyim size. Bir sıra daha gidelim hanımlar. Bakın şimdiden bile çok güzel olmaya başladı. Zaten bunun yan lastikleri olunca böyle bir bütün halinde olacak. Çok güzel duruyor şu an. Şimdi bu son sıramız olsun. Gene aynı şekilde dümdüz, hiç arttırma eksiltme yapmadan devam edelim. Bakın aynı böyle trabzan yapıyoruz yakayı. Evet. Bakalım yeterli oluyor. Evet, yeterli oluyor. Toplamda bakın zaten buradan başladığımızda 1 2 3 4 5 6 tane, 2 sıradan sonra trabzanın üst kanadını aldıktan sonra toplamda 4 sıra örmüş oluyoruz. Son böyle gidiyoruz. İpi kesmeyin. Komple bir etrafını güzel bir sık iğne tekniği göstereceğim. Onu yapacağız. Yakayı bitireceğiz hanımlar. Evet. Şimdi yakanın komple gideceğiz ama buradan yapmayacağız etrafını, çünkü kötü durur. Ek yeri anlaşılır yani. Onun için tam yakanın arka tarafından buradan başlayacağız, ön yüzünden. Ay, ipim nerede? Heh. Şunu böyle bir yapayım. Bakın yaka kısmı bu şekilde. Biraz uzaklaştıralım. Bakın yaka kısmı bitirdik. Toplam 4 sıra ördüm. Bu şeyden sonra 4 sıra ve 2, toplamda 6 oluyor. Şimdi tam ortası
Şimdi yakınlaştıralım. Sık iğne tekniği uygulayacağız ama bu önündeki telden tığ geçireceğiz. Bu şekilde sık iğne yapacağız. Biraz şimdi hızlı örüyorum. Bakın, sık iğneden daha güzel düşüyor bu. Daha bütünleyici kenar oyası oluyor. Şimdi buradan gelelim şu yakanın ucuna kadar. Evet, geldik köşe kısmına. Burada artırma yapacağız. Çünkü güzelce dönsün diye. Tam 1. Şimdi aynı yere tekrar 2. Tekrar aynı yere batıyorum. 3. Tekrar tel aldım, bakın. 4. 4 tane yapıyoruz. Şimdi hemen döndüm. Bu köşeyi yapmam lazım. Toplam 4 tane sık iğne yaptım. Çünkü sivriliği olsun diye, yakanın sivri kısmı. Evet. Bakın. Bu hani 2 tane trabzan bırakmıştık ya yakada. Şunu şöyle göstermek istiyorum ki aklınız karışmasın. Şu boşluk var ya, yakadaki boşluk. Oraya da zaten bakın 2 tane var trabzan. Devam ediyoruz. Evet, şimdi köşeye geldik. Yaka köşesine. Aynı şekilde 4 tane batacağız. 1 2 3 ve 4. Evet. Şimdi bakın, şöyle göstereyim şimdi yakayı size. Bakın, yaka bu şekilde oluyor. Çok da güzel oldu. Şimdi aynı teknikle dümdüz başladığımız noktaya kadar gelelim. Burayı böyle düz örelim. Aynı bunun gibi.
bitirelim yakayı. Evet, şimdi hanımlar bitiriyoruz. Evet. Yaka kısmını bitirdik. Uzaklaştıralım bir. Bakalım nasıl bir şey çıktı ortaya. Evet. Şunu şöyle katlayalım. Şu kısmını büyük ihtimal ben dikeceğim. Sadece şurayı şöyle bir tutturacağım. Çünkü burası böyle aşağı düşmesin, güzel dursun diye. Yaka kısmı bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Şimdi lastik yerine geçiyoruz. Yanlarındaki lastik yapımına. Buralara geçeceğiz. Omuzundan başlayalım. Tam dikiş olan yer. Ay. İki zincir çekip trabzan yapıyoruz. Şimdi trabzan yaparken eşit şekil yapmaya çalışın. Bakın burası birit noktasıysa trabzanın göbek noktası diyelim, direğin böyle ipinden geçirin. Bakın tepe noktası. Şimdi burada iki tane zincir var. Onun tam böyle ortasından. Bakın bunun tepe noktası, bunun da dip noktası. Bir tepe, bir orta, bir tepe, bir orta. Bu şekilde komple çevresini gideceğiz. Köşelerde arttırma yapacağız. Eğer bu battığım yerlere dikkat ederseniz çok güzel eşit bir şekilde düşecek hanımlar. Buralara dikkat edin. Bakın bir tepe yapıyorum. Bir de bir orta. Hani ipi hatta böyle ipini şuradan böyle yarıyorum, geçiriyorum. Daha güzel düşüyor. Şimdi buradan şuraya kadar gelelim. Burada köşe dönüşü göstereceğim. Evet, köşe noktasına geldim. Şimdi şu fazladan olan ipi de keselim. 1 2 3. Bakın bunu da böyle sıfırladık. Şimdi buraya iki tane trabzan yapıyorum. Şimdi buradaki zincirin içine toplam 4 tane yapıyorum. Bunu böyle içinden alalım. Şimdi buna da 4 tane yaptım. 2 tane yapıyorum. 2 4 2. Sadece bu köşelerde bu şekilde dönüş yapmamız lazım. Çünkü güzel, muntazam bir şekilde dönsün diye. Evet, bakın çok güzel bir şekilde döndü. Ay. Şimdi hanımlar, bundan sonra bir uzaklaştıralım. Komple yeleğin çevresini böyle dönün. Buraya kadar gelin. Bakın aynı teknikle 2 4 2 köşelere yapın. 4 köşeye de gelelim. Ben bitirip geliyorum. Şimdi hanımlar bakın komple çevresine trabzan gittim. Son bir köşeyi bıraktım. Burayı anlatacağım. Buralarda ne yapmanız gerektiğini. Bakın normal dümdüz trabzan ördüm.
Köşe dönüşlerinde yakınlaştıralım. Bakın burada trabzanın alt noktası. Buraya 2 tane yapıyoruz. 2 trabzan. Şimdi şuraya tam sivri noktaya toplam 4 tane trabzan yapacağız. 1 2 3 4. Şimdi geldik. Hemen buraya 2 tane trabzan yapıyorum. Çünkü buradaki köşe güzel dönsün diye. Şimdi geldim. Bakın burada birit noktası var. Buraya batıyorum. Bakın trabzanın orta kısmından ipini böyle geçirerek birit noktası. Bakın zincir burası böyle. Bu şekilde komple çevresine gideceğiz hanımlar. Dümdüz. Bakın. Bu şekilde hanımlar. Komple çevresini, bakın bu trabzanın komple çevresini yapacaksınız. Ben buraya kadar geleceğim çünkü daha önceden ördüğüm için. Başladığım noktaya kadar örüp geliyorum. Evet. Şimdi trabzan yapıyoruz. Son kaldı. Son trabzanlarım. Şimdi hemen lastik kısmına geçeceğiz. Aslında şunu alayım çünkü daha iyi. Evet, keşke bunu. Şimdi önden bir aldım. Normal trabzan yaptım. Tekrar önden bir aldım. Bakın 2 de çıktım. Şimdi arkadan bir alıyorum. Şimdi önden bakın trabzanın boşluk kısmından giriyorum. Tepelere batmıyorum. Bakın direkt kısımlarından giriyorum. Önden 2 tane alacağız. Arkadan 1. Bu şekilde komple çevresini döneceğiz. Sırayla köşe kısımları da sırasına ne geldiyse önden 2 tane, arkadan 1 tane döneceğiz hanımlar. Bunu ilk yapanlar biraz zorlanacak ama eliniz alıştı mı kolaylıkla yapacaksınız. Böyle devam ediyoruz. Hiç farklı bir işlem yok. Köşeye de geldiğimiz zaman da sırada ne varsa onu devam edeceğiz. İsterseniz buradan geleyim. Şu köşeye kadar öreyim ki aklınız karışmasın. Burayı da anlatayım. Evet geldik. Bakın köşeye sırayla devam ediyorum. Şimdi arkadakini arkadan aldım. Öndekini önden alıyorum. Önden tabii 2 tane aldık. Şimdi bu şekilde hanımlar yapıyoruz.
köşeyi dönüyoruz. Yani farklı bir işlem yok. Komple çevresini bu şekilde dönelim. Sonra bir sıra daha lastik atalım. Onu da göstereceğim. Ondan sonra süslemeye geçelim. Ay pardon. Evet tamam, 2 tane önden aldım. Şimdi önden 2 tane alıyorum. Bakın dönüş yaptım. 2 1 2. Yani farklı bir işlem yok. Devam. Aynı bu teknikle komple çevresini dönüyoruz hanımlar. Komple çevresini döndükten sonra ikinci sıraya geçeceğim. İkinci sırada ben aynı gene yapacağız. Öndekilerini önden, arkadaki trabzanı arkadan alacağız. Ben şimdi komple bitireceğim ikinci sırayı da. Sonra şurada göstereceğim size nasıl yapıldığını. Evet hanımlar, bakın komple gittim. Ben bir sıra daha gideceğim. Şimdi bu ikinci sırayı bitirdikten sonra üçüncü sıraya da gideceğim. Çünkü biraz zayıf durdu gibi lastik yeri. Yani küçük ince durdu gibi. Daha güzel olsun diye. Bakın öndekini önden alıyorum. Şöyle göstereyim. Bakın ikinci sıraya gittim komple. Yani öndekini önden, arkadaki trabzanı arkadan alıyorum. Aynı ilk sırada yaptığımız gibi. Hani video uzun olmasın diye de burayı böyle göstermek istedim. Ama ikinci sıraya gidiyor, şu an gidiyorum ama üçüncü sırayı yapacağım. Çünkü daha güzel olsun diye. Bakın önde bitirdiğimiz için burayı arkadan bitirip birleştiriyoruz. Arkadan aldım ve birleştiriyorum. Geldim. Bakın aynı teknik yani. Şu iki tane böyle, şu iki zincir ya, onu da böyle alıyorsunuz birlikte önünü. Şu an üçüncü sırayı da gidiyorum ve bu şekilde bitireceğim. Şimdi hanımlar popcornlara geçelim. Onları göstereceğim size. Ben önceden yaptım. Video uzun olmasın diye. Bakın bu şekilde yapıyorsunuz hanımlar. Şöyle uzaklaştıralım. Bakın popcornları çalıştım. Şu yaka bakın böyle çok güzel oldu. Bir sıra daha gideceğim ya. Böyle daha iyi oldu. Şimdi bunları nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz dağınık şekilde. Ben biraz böyle alttan 3 tane yaptım. 2 3 2 diye ayarladım. Şimdi geliyorum buraya. Bakın tam şöyle alıyorsunuz. Düğüm attım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir trabzan, 2 trabzan, yarım çıkıyorum. 3 4 5 6. Bakın yarım çıktım. Bunu saymam. Bu zincirin zinciri. Bu zincirin teli pardon. 2 4 6. Çıkış yaptım. Kilitledim. Bu kadar. Şimdi hemen bunu keselim. Ay makası. Şimdi biraz uzak oldu. Kusura bakmayın. Hemen söküyorum tekrardan. Yakınlaştırdım. Fark etmedim. Şimdi tekrar yapalım. 1 2 3. Şimdi bakın
yarım çıktım 2 tane telden. Önce şu 2 teli çıkıyorum. Bakın şu an 2 tane trabzanı yarım çıktım. Şu an 3 4 5 6 teli aldım, kilitledim. Bu kadar. Hep aynı yönde yapın ki bakın bunlar aynı yönde baksın. Şimdi şuradan şöyle bu teli altına alıyorum. Bunu da altına, yani iç kısma geçiriyorum. Güzelce düğüm atıyorum. Şöyle bir tur. Çıkartıyoruz hanımlar bunu böyle. Güzelce ipi saklayacağız. Bakın bu şekilde oluyor. Şunu da şöyle yaptık mı? Evet, ipi bu şekilde saklıyoruz. Arkası da bu şekilde temiz oluyor hanımlar. Şimdi komple istediğiniz gibi böyle ayarlıyorsunuz. Komple çevresini dönelim. Ondan sonra yanlarına zincir işleyerek bağcıklarını yapalım. İsterseniz düğme de ekleyebilirsiniz ama düğme buna yakışmaz. Zincir tekniği uygulayarak bunu da göstermek istiyorum. Şimdi gelin. Şöyle İster bu şekilde zincir çekin uzunca. Sonra bunun içine sık iğne doldurun. Şöyle sık iğne yapın. İsterseniz 2 kat ipten zincir çekerek de bağcık yapabilirsiniz. Bağcık yapma şekli tamamıyla sizin isteğinize bağlı. Ben bu şekilde kullanacağım. Toplam 60 tane 70 tane zincir çekeceğim. Bağcığı uzunca bir bağcık yapacağım. Şimdi ben komple bitirip geliyorum hanımlar. Yeleği komple bitireceğim, geleceğim. Evet hanımlar, yeleği bitirdim. Nohutlarımızı yaptım. Bundan sonra popcorn yok. Nohut diyoruz bunlara. Çok tatlılar. Bonibon şekeri gibi oldu. Bağcıklı yaptım. Siz dilerseniz düğmeli de yapabilirsiniz. Ama ben bağcıklı yapmak istedim. Çünkü bonibonlarımız, nohutlarımız olduğu için hani düğmeye koymak istemedim. Zaten zincir çekip sık iğne tekniği uygulayarak yaptım. Toplam 70 tane zincir çektim. Bu şekilde yaka o kadar güzel duruyor ki yakayı size göstermek istiyorum. Bakın böyle çok güzel yaka oldu, düşürdük. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Herkese şimdiden kolay gelsin.